1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Dinleyenleri Edward Munch'un Karl Johan sokağında Aşamınan isimli tablosunun far görmüş tavşanlar gibi dolanan insanlarına çevirecek bir muhabbetle karşınızda. Çaruk giyen ve çoktan unuttuğumuz nenelerimizde, okumayı askerde öğrenen dedelerimizde yokken bizde var olduğunu ve çeşit çeşit sürüsüne bereket bozukluğa sebep olduğunu fark ettiğimiz bir mefhum üzerine konuşacağız bugün. Konumuz anksiyete. Papatya çaylarınız, trankobuskaslarınız ya da Xanax'larınız hazırsa başlayalım. Anksiyete ile yakın ilişkisinin sinyallerini sahne şovunun titrekliğiyle de veren büyük efsane rahmetli Azer Baba'nın ismi ve sözleriyle adeta eşsiz bir anksiyete tanımı yapan şarkısından bir kupleyle başlamak istiyorum söze. Güvenme hiçbir şeyine, bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme, gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsam bile, yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Şarkıya ismini de veren her an her şey olabilir ifadesiyle insana dair temel bir fenomen olan anksiyetenin kaynağını 12'den vuran bu şarkı beni biraz zora soktu aslında. Çünkü öyle bir özlü anlatmış ki anksiyeteyi Azer Baba, bana söyleyecek bir şey bırakmadı. Bir arabesk fantazi klasiği olarak şarkının sonunda şiir biçiminde de okunan sözlerin içerdiği dikotomi enfes. İşte beyler bayanlar, aklınıza yazıp orada burada konuşurken caka satmak için kullanabileceğiniz bir terim. Çok detaya girmeden bir bütünü oluşturan ama ikisi birbiriyle uzlaşmayan karşıtlıkları anlatıyor. Ama çok da şey yapmayın, zıtlık gördüğünüz yerde yapıştırabilirsiniz. Dikotomi değil o diyen baba yiğit nerede çıkacak ki karşınıza? Bir nevi dikotomi işte filan diye geçiştirirsiniz. Neyse devam edelim. Bir de anksiyete kavramı diye kitap yazacak kadar işin piri olan Kierkegaard amcamız ne diyor mesela hakkında bakalım. Kaygının piri olmak da nasıl bir şeydir anasını satayım. Bir de bu adamın adının aslında Kikego diye okunduğunu biliyorum ama öyle okumaya utanıyorum açıkçası. Kierkegaard amcamız anksiyeteyi insanın özgürlüğünden kaynaklanan bir tür baş dönmesi olarak tanımlıyor ve diyormuş ki Freedom's actuality as possibility of possibility. Bak, konuşurken bunu da yapın arada. Laf arasında konuşurken araya Kur'an-ı Kerim'den cüzler sıkıştırıp sonra mealini vererek kitleyi hipnotize eden hocalar gibi. Varoluşçu felsefenin ağababalarından Soren amcamız diyor ki yani anksiyete özgürlüğün olabilirliğin olabilirliği biçiminde fiiliyata geçmesidir. Biraz düşünün şimdi. Karmaşık ve havalı laf değil mi? Olabilirliğin olabilirliği falan. Şaka maka her an her şey olabilir. Bildiğim bu lafın neredeyse tam tefsiri. Şimdi tabii bu anksiyete işi günümüzde hep ayağa düşen bir ruh hastalığı olarak anıldığı için artık öyle biliniyor ama Kierkegaard amcamız ve Azer babamızın ortaklaştığı yaklaşımın ışığında ele aldığımızda bunun doğrudan bir hastalığa falan gönderme yapmadığı anlaşılıyor. Bu haliyle zaten hayat kendini olasılığın olası olduğu bir olasılıklar deryasında bulan insanın dalgaların savurduğu şilepte elinde poşetle öğre öğre oturduğu bir yolculukmuş gibi tasvir ediliyor. Anksiyete dediğimizde varoluşun kaçınılmaz sonuçlarından biri olarak tanımlanıyor. Tabii varoluşun kendisi de hastalıklı bir şey olarak kavranabilir ama bu açıdan düşünülmediğinde anksiyete bir hastalık değil, insan varoluşunun gayet tırnak içinde normal bir kipi olarak tanımlanabilir. Bu arada bir şeyi normal diye anlatmaya çalışacağınızda kesme işareti gibi büktüğünüz parmaklarınızla ellerinizi havaya kaldırarak tırnak içinde demeyi sakın ha ihmal etmeyin. Yoksa normatif bir söylem geliştirerek birilerini ötekileştirebilir ve liberal çevreler tarafından ocak dışı edilebilirsiniz. Mesela ben anksiyete hastalık değil, bir nevi insana özgün normal bir şeydir ima ettiğimde anksiyete sahibi olmayanları, 19. yüzyıldan önce yaşayanları, yeğenim bu dediğine bizim orada vesvese derler diyen köylü amcaları falan ötekileştirmesi tehlikesi altına girdim. Bu nedenle normali tırnak içinde söylediğimi vurgulama ihtiyacı hissettim.
Şimdi diyebilirsiniz ki hacım benim içim titriyor, kalbim götümden çıkacakmış gibi atıyor, zarı zarı terliyorum, bayıla yazıyorum, depersonalize oluyorum bu anksiyete nanesi devreye girince. Hatta Burhan Altıntop gibi işin havasında olmayan bazı hakiki panik atak mağdurları nefes alamıyorum. Öleceğim sanıp acillere taşınıyorum. Yalancı çoban gibi oldum. Ambulanslar gelmiyor artık evimin adresini duyunca diyor olabilir. İşte ona psikiyatri aleminde esas anksiyete değil anksiyete bozukluğu diyorlar. Bunu size yapan anksiyeteniz değil yani. Anksiyetenizin bozulmuş olması. Gerçi yine de belki hasta değil de özgürlüğün sarhoşluğundan nasibini diğerlerine göre bir parça daha fazla almış birilerisinizdir. Kim bilir? Belki biraz moda olduğu içindir de ya da bir şeyi problematize edince kolaylıkla çığırından çıkabilmesiyle ilgili de olabilir. Ama bu tür rahatsızlıkların epeyce arttığını gözlemliyorum. Dünya gitgide daha boktan bir yer haline geliyor da asabımız mı zorlanıyor? Anksiyete sahibi normal insanlar bu gidişat içinde deli çıkıyor da psikopatlar mı sakinliğini korumayı başarıyor? Yoksa tüm bunlara sağa sola her köşe başına açılan envai çeşit kahveciler, evde, okulda, iş yerinde kavanoz gibi kupalarda galon galon içilen kahveler mi sebep oluyor emin değilim. Artık dünyanın gidişatı ya da azdırdığı bilinen kahve tüketiminin artması mı ya da bambaşka bir şey mi sebep oluyor bilemiyorum anksiyete bozukluklarının pik yapmasına ama meselenin temeli hakkında da biraz derinlemesine düşünüldüğünde birçok insanın hali hazırda kafayı sıyırmamış oluşu da bence anksiyete sahibi olduğumuz kadar gamsız oğlu gamsız bir tür olduğumuzu da gösteriyor. Her an her şeyin olabileceğini biliyor, olacak olanı asla tespit edemiyor. Haliyle sayısız kötü olasılığın da zerre zerre doldurduğu çamur çaylak bir arazide bata çıka yürüyüp gidiyoruz. Pek çoğumuz hala tırnaklarımızı kemire kemire lan yoksa kık diye gideceğim mi diye deli çıkmıyoruz. Bir sigara yakıyoruz, 2 bira içiyoruz, sahanda yumurtaya şamrel yapıyoruz. Yarın güneş doğabilir diye düşünüyoruz. Belki de şükretmeliyiz bir anksiyetemiz olduğuna. Yoksa neme lazım? Herhalde hayatın tamamını tezgah tezgah gezip sokak lezzetleri tanıtılan YouTube Shorts videoları tadında yaşardık. Bunu da söyleyerek zaman zaman anksiyetesi azan arkadaşlara doğal bir reçete de vermiş oldum. Sizin de anksiyeteniz kabar kabar kabarıyorsa kahveyi ve mastürbasyonu azaltın. İnternette kavga, kaza, dayak, savaş, vahşet dikizlemeyi bırakın. Açın Azerbabay'ı, gözleri tavana dikin, götünüzü kasıp kasıp sık bırakarak kegel egzersizi, yavaş yavaş burundan alıp ağızdan vererek nefes egzersizi yapın. Haftaya görüşünceye dek kendinize ve anksiyetenize iyi bakın.